Herkese merhaba. Bugün benim de kendimce yemek yapma fikirleri kafamda oluştuğunda beni çok eğiten, yemek hakkında çok fikir veren bir yemek yapacağız. Bu size enteresan gelebilir. Yani yemek hakkında fikir veren yemek. Evet, tam da böyle. Eğer bu yemeğin sırrını çözebilirsek, eğer bu yemeğin bileşenleriyle ilgili bir fikrimiz olursa, bundan sonra başka birçok yemeği de çok rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum ki benim hayatımda öyle oldu. Çok temel fikirler veren ve gerçekten bizi mutfakla buluşturan ve yemek yapacağımız ürünlerle tanıştıran, onların neler olduğu ve nasıl etkilerinin olduğu hakkında fikir veren çok temel bir yemek. İçine aslına bakarsanız ben malzemeleri sayacağım ama ne bulursanız katabilirsiniz, fakat bunlar hakkında bir fikriniz olur bir süre sonra. Buna kimileri güveç demiş, işte mesela Macarlar gulaş demiş. Başka coğrafyalarda başka şekillerde adlandırılmış ve başka malzemeler kullanılmış, fakat özü değişmemiş. Hem pişirme tekniği olarak hem de dediğim gibi içerisindeki malzemelerin, ürünlerin çeşitliliği olarak. Tam bir harman, tam bir bayram yeri. İsterseniz bana göre temel, ana bir yemek olan ve bizi çok eğitecek olan bu yemeği yapmak için mutfağa geçelim. Hadi başlayalım. Malzemelerle başlayalım. Girişte de söylediğim gibi bu yemeğin sırrını çözebilirsek eğer, aslında bundan sonra yapacağımız her yemeğin de sırrını çözecek ve o yemeklerle ilgili bir fikrimiz oluşacak kaçınılmaz olarak. Çünkü öylesine çeşitli, öylesine farklı materyallerin bir araya geldiği ve kilit noktada bu, hepsinin gerçekten katmanlı bir şekilde değil, bir arada piştiği bir yemekten söz ediyoruz. Ben burada malzemeleri sayacağım, fakat buradan istediğinizi ekleyebilir, istediğinizi çıkarabilir, istediğinizi fazlalaştırabilir, istediğinizi azaltabilirsiniz. Şu anda artık biz hayal gücümüzü aslında sınıyoruz. Neler bir araya gelebilir, neler ne şekilde bir araya gelebilir diye. Yemeğin belki de en temel, en öz halini oluşturmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi malzemelerin içeriği size kalmak koşuluyla ben neler kullandım ona bir bakalım. Benim burada 500 ml kadar tavuk suyu var. Sonrasında 2 tane büyük boy domatesi rendeledim. Şu şekilde domates rendesi var. Bir çorba kaşığı biber, 1 çorba kaşığı da domates salçası var. Sonra burada yine bunun içeriği size kalmış. Ben eklediklerimi söyleyeyim. Karabiber, tatlı kırmızı toz biber, tuz, yeni bahar, pul biber, acı pul biber, kimyon ve köriden oluşan bir baharat karışımım var. Buraya ne ekleyeceğiniz, ne çıkaracağınız bu da size kalmış. Burada çok ince bir şekilde kıydığım havuçlar, yine çok ince bir şekilde kıydığım yeşil biberler, yine çok ince bir şekilde kıydığım kırmızı biberler var. Sonra burada bir orta boy soğanı yemeklik olarak küp küp küçük doğradım. Yine bir orta boy patatesi yemeklik olacak şekilde küp küp doğradım. Bir orta boy patates, bir orta boyda soğan var. Ben 2-3 diş kadar kullanacağım. Sarımsağım var burada. Sonra siz burada istediğinizi kullanabilirsiniz. İster kuzu eti, ister dana eti, ister şu anda benim yaptığım gibi tavuk eti, fark etmez. Benim burada
500 gram kadar tavuk etim var. Onları iri küpler halinde doğradım. Sonrasında burada bir gece önceden suda bekletip sonra da haşlamış olduğum fasulye var. Ve bir çay bardağının 1/3'ünden biraz daha az sirke var. Böyle bir harmandan çok güzel bir yemek çıkaracağız. Yapmaya başlayalım. Önce şöyle bir tenceremi ocağa alıyorum. Altını yüksek ateşte açıyorum. İçine aşağı yukarı 2,5 çorba kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Yağ kızdıktan sonra önce yemeklik olarak doğramış olduğum soğanları ekliyorum. Ve soğanları yakmadan güzelce kavuruyorum. Soğanlar hafif şeffaflaşınca patatesleri ekliyorum üzerine. Patateslerle birlikte kavuruyorum. Kısa bir süre, 1-2 dakika kadar. Çünkü biz burada pişirmeyeceğiz. Dediğim gibi her şey bir arada pişecek. Çok uzun bir şekilde pişecek. Hepsi birbiriyle kaynaşacak. Bunu istiyoruz. Patatesler de soğanla hafif kavrulduktan sonra size normalde ters gelebilir ama ben patatesin nişastasını salmasını istediğim için böyle yaptım. Sonrasında tavuk etlerini içerisine ekliyorum. Ve onlarla birlikte kavuruyorum. Hiç eti önceden koysaydık falan gibi bir endişeye kapılmayın. Biz burada bütün lezzetlerin harmanını, birbirinin içine girmesini, karışmasını istiyoruz. O yüzden hangisinin önce, hangisinin sonra olduğuna çok takılmayın. Çünkü çok uzun bir şekilde bir arada zaten pişecekler. Tavuk etleri de şöyle yüzeyleri hafif renk aldıktan sonra hemen havucu ve biberleri ekliyorum. Onlarla birlikte kavurmaya başlıyorum. Bu şekilde 1-2 dakika kavurduktan sonra biberleri ve havucu üzerine salçamı ekliyorum. Salçayla şöyle çok güzel karıştırdıktan sonra hemen rendelemiş olduğum domatesi ekliyorum. Yine karıştırıyorum. Dediğim gibi şu anda pişirmiyoruz. Bütün ürünlerin içine ne koyacaksak hepsinin birbirine kaynaşmasını sağlıyoruz. Pişme çok daha uzun sürecek. Sonra bu noktada haşlamış olduğum bir gece önce beklettiğim fasulyeleri ekliyorum. Onlarla karıştırdıktan sonra başta saymış olduğum baharat karışımını ekliyorum. Yine başta göstermiş olduğum bir çay bardağının 1/3'ünden biraz daha az sirkeyi ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Sonrasında başta gösterdiğim sarımsakları şu şekilde incecik kıydım. Onları ekliyorum. Ve en son yine başta göstermiş olduğum tavuk suyunu ekliyorum.
Ve ocağımın altını en kısık haline alıyorum. Ve tenceremin kapağını kapatıyorum. Bu şekilde kısık ateşte en az 45 dakika bütün bu malzemeler birbiriyle özleşerek ağır ağır ve birbiriyle kaynaşarak pişecekler. Evet, yemeğim şu şekilde 45 dakikadır pişiyor. İçine koyduğum bütün ürünler, bütün malzemeler özleşti ve birbirinin içine geçti. Şimdi ocağımın altını kapatacağım, üstünü de kapatacağım ve bu şekilde 10 dakika dinlendireceğim yemeğimi. Sonra da sunuma geçeceğim. ...10-15 dakika dinlendirdikten sonra bu muhteşem yemeği üzerine biraz kıyılmış maydanoz ve birkaç yaprak da taze nane ekleyerek sunuyorum. Umarım beğenerek pişirir, sevgiyle paylaşırsınız. Yedikleriniz şifanız, şifanız yedikleriniz olsun. Afiyet olsun. Hoşça kalın.